Herkese selamlar. Eğitim serimizin bir önceki videosunda Bitcoin ve blockchain'den bahsetmiştik. Bugünkü bahsedeceğimiz konu ise altcoin'ler. Altcoin'ler nedir? Altcoin'lerden nasıl kazanç sağlarız? Altcoin seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu eğitim videomuzda da bundan bahsedeceğiz. Başlayalım. Altcoin nedir? Altcoin'ler Bitcoin'e alternatif olarak üretilen kripto para birimleridir. Bitcoin haricindeki tüm kripto paralara verilen genel isimdir. Adı üstünde alternatif kripto paralardır. Alternatiften geliyor bu alt kelimesi. Altcoin'ler blockchain altyapısını kullanarak farklı problemleri çözmeyi hedeflerler. Her altcoin'in farklı bir amacı vardır. Örneğin Ethereum en çok bilinen altcoin'dir ve kripto paralar sıralamasında da Bitcoin'den sonra ikinci sırada bulunur. Ethereum geliştiricilere merkezi olmayan uygulamalar yapmak için hazırlanan bir platformdur. Kripto paraların altını olarak Bitcoin'i görürsek, petrolü olarak da Ethereum'u görebiliriz. Ripple'a gelecek olursak, Ripple'ın amacı ise sıfır maliyetle para transferleri gerçekleştirmektir. Altcoin'lerin kullanım amaçları arasında ödeme yöntemleri, blockchain hizmetleri, akıllı sözleşmeler, nesnelerin interneti, gizlilik ve veri güvenliği gibi şeyleri sayabiliriz. Şu anda CoinMarketCap web sitesindeyiz. CoinMarketCap sayesinde kripto paralar hakkında her türlü bilgiye erişebiliriz. Burada birinci sırada Bitcoin bulunur ve Bitcoin dışında da toplam 8870 adet altcoin bulunur. Eğer kripto paralarla ilgileniyorsanız CoinMarketCap web sitesi bilgilenmeniz açısından ciddi şekilde işinize yarayacaktır. Altcoin'ler Bitcoin'e göre daha riskli yatırım araçlarıdır. Altcoin'lerden zarar etmemek için belirli kurallara uymanız gereklidir. Altcoin'lere yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri yatırım yaptığınız zamandır. Çünkü altcoin'ler her zaman yükselmez ve çok riskli yatırım araçlarıdır. Mesela şöyle örnek vereyim. 2018'den 2020 Mart'a kadar eğer bu piyasada bulunsaydınız çok ciddi bir şekilde sürekli altcoin'lerde bir düşüş gördük ve bu düşüş normal bir düşüş değildi. Yani çoğu insanın yuvası yıkıldı ve psikolojisi bozuldu. Fakat 2021'in başlarında eğer kripto paralara girdiyseniz ve altcoin'lere yatırım yaptıysanız şu anda çok ciddi karlar sağlamış bulunmaktasınız. Mesela örnek olarak burada Chiliz'i verebiliriz. Chiliz bizim sizlere çok bahsettiğimiz bir projeydi. Yükselmeden önce sizlere çok fazla bahsetmiştik. Projesi güzel, ekibi sürekli çalışıyor diye sizlere anlatıp durmuştuk. Chiliz bir ay içerisinde yaklaşık fiyatını 30'a katladı ve çok büyük bir yükselişe imza attı. Değerinin 63 sent civarlarında gezdiğini görebilirsiniz. Ben bunu Aralık 2020 civarlarında 8 kuruştan almıştım ve yaklaşık şu anki değeri 5 TL olarak gözükmekte. Yani diyeceğim o ki yatırım zamanınız çok önemli. Eğer boğa piyasasına denk gelirseniz boğa piyasası sağlam ve güvenilir kripto paraların yükseldiği zamanlardır ve boğa piyasalarında çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Fakat ayı sezonunda iseniz paranız %90 civarında düşebilir. Yani bunlar hayal değil. Mesela 2017'nin sonlarında Ripple aldığınızı düşünün. 3,5 dolarlara çıktı. Çok büyük bir ayı sezonu yaşadı ve fiyatı 15 centlere kadar düştü. Şu anda ise yaklaşık üzerinden 3-4 yıl geçmesine rağmen fiyatı 50 cent civarlarında geziyor. Hani bunlar büyük düşüşler ve eğer sağlam projelerde değilseniz, stop loss kullanmamışsanız altcoin'ler size ciddi zararlar verebilir. Ek olarak altcoin'lere yatırım yapacaksanız Bitcoin'in ani hareketleri sizleri çok fazla ilgilendiriyor. Bitcoin ani bir şekilde düşerse sizin sahip olduğunuz altcoin'lerin de dolar fiyatlarında ciddi düşüş olacaktır. Bitcoin sert bir yükseliş yaparsa da altcoin'lerin dolar fiyatlarında bir miktar düşüş olacaktır. Altcoin'lerin yükselmesi için genellikle Bitcoin fiyatının sabit kalması gerekmektedir. Ani düşüş ve yükselişler yapmak yerine stabil bir şekilde hareket ettiğinde altcoin'ler güzel bir yükselişe başlar. O yüzden altcoin'lere yatırım yaptığımızda Bitcoin hareketlerini çok yakından takip etmeliyiz. Altcoin'lere yatırım yaparken sağlam altcoin'leri seçmeye çalışın. Böyle kulaktan dolma bilgilerle, her yerde çok fazla konuşulan, manipülasyon yapılan coin'lerle işiniz olmasın. Bunlardan uzak durun. Yoksa büyük ihtimal paranız zaten çöp olacaktır. Sağlam altcoin'lerden kastım nedir? Projenin ekibi çalışıyor mu? Proje neyle ilgili iş yapıyor? Proje hangi borsalarda listeli? Listelendiği borsalarda hacim var mı? Ve şurada CoinMarketCap web sitesine gelin. Mesela ben şimdi bu videomuz için Chiliz'den konuşmak istiyorum. Burada Chiliz'e geldim. Şu anda Chiliz'e bir analiz yapalım. CoinMarketCap web sitesinde 31. sırada. Bakın web sitesi de bu şekilde chiliz.com. Bu açıla dursun. Burada fiyatının 63 centlerde olduğunu görüyoruz ve bugün %16'lık bir yükseliş yapmış.
Yani ben bugün gelip bunu almam çünkü %16 yükselmiş. Burada buna baktıktan sonra bir 3 aylık ve 1 aylık grafiğini öncelikle bir incelemeniz kesinlikle şart olacak. Şimdi 3 aylık grafiğine bakıyorum ve fiyatı 5 centlerden burada 90 centlerine kadar çıkmış. Yani proje benim uzun vade çok güvendiğim bir proje ve çok büyük beklentilerimin olduğu, çok ucuzdan aldığım, sevdiğim bir proje. Fakat fiyatı şu an çok yüksek. Yani şu an bir boğa sezonundayız ve her şey bu kadar yükselirken ben yükselmiş coin'e girmem. Onun yerine başka projelere bakarım. Bakın 3 aylık grafiği bu şekilde. Bunu gelin bir aya çevirin. Bir ay önceki grafiği de bu şekilde 6 centlerden bu fiyatlara kadar yükseldi. Böyle bir fiyat analizi yapın. Burada market cap'ine bakın, yüksek mi? Onun dışında şurada circulating supply'ına bakın, hacmine bakın. Şurada market kısmından listelendiği borsalara bakın. Binance borsasında listeli, Huobi borsasında listeli, FTX'te listeli. Gayet güzel borsalarda listeli. Bu taraftan da mesela bizim için onay aldı. Şurada socials kısmına gelin ve sosyal medyalarını bir inceleyin. Ekip çalışıyor mu, ne yapıyor? Gelin bir bakın. Mesela şurada bir tweetlerine gidelim bakalım. Ekip sürekli mesela yeni gelişmeler açıklıyorlar. Ve hani ciddi takipçi sayılarına da sahipler. CEO mesela bir açıklama yapmış. Coin hakkında Cointelegraph gibi güzel bir sitede haberleri dönüyor. Farklı sosyal medyaları da var. Oralardan inceleyebilirsiniz. Şu anda Chiliz'in web sitesindeyiz ve buradan mesela siteyi inceliyoruz. Bakın Official Partners'lar kısmında Roma gibi, Paris Saint-Germain gibi, Juventus gibi, Barcelona, Galatasaray gibi büyük kulüpler var. Burada biraz daha aşağı geldiğinizde bakın sosyal medyaları var. Ayrıca burada güzel yatırımcılar var mı şeklinde buradan kontroller yapabilirsiniz. Coinleri ben bu şekilde inceliyorum ve gayet de güzel kazanıyoruz. Bana çok sorulan sorulardan biri de altcoinleri almak için hangi borsayı kullanmalıyız? Ben Binance borsasını kullanıyorum. Neden Binance derseniz çok fazla kripto para listeli, işlem hacimleri yüksek, komisyon oranları düşük ve kullanışlı bir borsa. Altcoin alım satımı yaparken hacimli bir borsada, hacimli altcoinlerde işlem yapmak çok önemli. Eğer hacim yoksa borsada çok fazla sıkıntı yaşarsınız. Al-sat yaparken zarar edersiniz ve işlemleriniz hemen gerçekleşmez. O yüzden hacimli borsalarda işlem yapmaya dikkat edin. Altcoin'lerinizi oradan almaya dikkat edin. Peki borsa hacimli mi, borsa güvenilir mi, nasıl anlarız derseniz de CoinMarketCap web sitesine gidiyoruz tekrardan. CoinMarketCap web sitesine geldik. Burada yukarıda exchange kısmı var. Şuradan da dili Türkçe yapabiliriz. Exchange'in Türkçesi zaten borsa. Şurada dili bir Türkçe yapalım. Dilimizi Türkçe yaptık ve buradan büyük borsaları görebiliriz sıralı bir şekilde. En büyük borsa Binance, Coinbase. Bu şekilde gidiyor. Şurada borsa skoru var. Burada 24 saatlik hacimleri var. Şurada sitelerin günlük ne kadar ziyaret edildiğini gösteren bir veri koyulmuş. Şurada piyasalar ve ne kadar coin olduğu da burada yazıyor. Altcoin nedir? Eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.